Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem tadıyla kış için harika bir turşu hazırladım. Tarifimi tüm püf noktalarıyla anlatıyor olacağım. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Tarifi anlatmaya başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifimde 2 kilo domates kullandım. Sizler isterseniz bu oranı azaltıp ya da artırabilirsiniz. Yıkayıp süzdürmüş olduğum domateslerin kök kısımlarını temizliyorum. Daha sonra küçük küçük parçalar halinde rondonun içerisine koyuyorum. Bu tarifte kullanmış olduğum domatesleri ben rondodan geçirdim. Sizler isterseniz küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Fakat rondodan geçirmek daha pratik oluyor. Sizlere bir de püf noktası vermek istiyorum. Bu turşuda kullanmış olduğunuz malzemelerin kesinlikle çürük ya da ezik olmaması gerekiyor. Aksi halde turşunuzun tadı değişecek ve hiç hoş olmayacak. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Domateslerden birkaç tane bıraktım, geri kalanın hepsini rondodan geçirerek genişçe bir kabın içerisine koydum. Kalan domateslerden birkaç tanesini rondonun içerisine koyduktan sonra sarımsakları içerisine ekledim. Böylelikle sarımsakları püre haline getirdiğimiz zaman domatesler bize yardımcı olacak. Domateslerin suyuyla birlikte sarımsaklar rondodan kolayca geçecek. Sarımsakları da koyup rondodan geçiriyorum. Geçirmiş olduğum sarımsakları da domateslerin üzerine koyuyorum. Tarifimde 3 baş sarımsak kullandım. Sarımsaklar size biraz fazla gibi gözükebilir fakat turşunun lezzetini bu sarımsaklar getiriyor. Son kalan domatesleri de rondonun içerisine koyuyorum. İçerisine bir bağ maydanozu koyuyorum. Maydanozlar tek başına rondodan zor çekiliyor. Domateslerle birlikte gerçekten çok kolay olacak. Maydanozları da rondodan geçirerek püre haline getiriyorum. Bunu da diğer malzemelerin içerisine koyuyorum. Rondodan geçirilecek bütün malzemeleri hazırladım. Tarifimde 500 gram acı ve tatlı karışık kıl biberi kullandım. Bunları rondodan geçirmiyorum, çok küçük parçalar halinde doğruyorum. Ben acı ve tatlıyı karışık kullandım. Sizler isterseniz sadece tatlı ya da sadece acı da yapabilirsiniz. Doğradığım biberleri diğer malzemelerin içerisine koyuyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Doğrama işlemi bitti, artık sosunu hazırlıyoruz. Genişçe bir kasenin içerisine 1 çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. 1 çay bardağı elma sirkesini koyuyorum. Üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. 1 yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyoruz. Bu aşama çok önemli. Mutlaka kaya tuzu olması gerekiyor. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı limon tuzunu koyuyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada isterseniz 1 adet limonun da suyunu sıkabilirsiniz.
Sosumuzu da hazırladık. Bütün malzemelerimizi birleştirme zamanı. Hazırladığımız diğer malzemelerin içerisine sosu döküyorum. Kaşık yardımıyla bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Turşumuzu hazırladık. Artık kavanozlama zamanı. Kavanozların ağız kısmına huniyi yerleştirdikten sonra ince kısmına gelinceye kadar turşumuzdan koyuyoruz. Hazırlamış olduğum bu malzemelerle toplam 4 adet yarım litrelik kavanozla turşumuz çıktı. Daha önce söylediğim gibi sizler bu oranı artırabilirsiniz. Kış boyunca hiçbir bozulma olmuyor. Ama mutlaka serin bir yerde saklamanız gerekiyor. Şişelerin hepsini doldurduk fakat kesinlikle kapatma işlemi yapmıyoruz. Bir gün boyunca şişeler ağzı açık şekilde duracak. 2 saat arayla da kavanozların içerisindeki malzemeleri karıştıracağız. Bu işlemi 2 kez yapacağız. 3. yaptığımız zaman kavanozların kapaklarını tamamen sıkıca kapatacağız. Bu püf noktasını kesinlikle atlamıyoruz. Kavanozların içerisindeki turşular bir gün boyunca dışarıda bu şekilde bekleyecek. Böylelikle içerisinde oluşabilecek olan asitin hepsini boşaltmış olacağız. Sizlere tekrar söylüyorum, gün içerisinde 2 saat aralıklarla turşuları karıştıracağız. Bir gün boyunca ağzı açık şekilde duracak, ertesi gün tekrar karıştırıp kapaklarını kapatacağız. Bir günün sonunda artık turşularımızın ağzını kapatacağız. Son kez karıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. İyice karıştırdıktan sonra hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alıyorum. 2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Bu turşuyu hemen tüketebilirsiniz. 5 gün ya da 20 gün beklemenize gerek yok. Yemeklerin yanında çıkartıp gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz. Üstelik çok da pratik. Ben bu şekilde hazırlıyorum, her yemeğin yanına çıkartıyorum. Hazırlamış olduğumuz turşunun görüntüsü de gerçekten çok güzel oldu. Ben yerken bu turşunun içerisine biraz da ceviz koyuyorum. Böylelikle biraz daha lezzetlendirmiş oluyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Kaşık kaşık yiyebileceğiniz bu lezzetli turşuyu yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.